Diyorlar ki Atatürk demiş ki işte modern toplumlar için at yarışları sosyal bir ihtiyaçtır. Evet. Bu doğru mu? Atatürk at yarışlarıyla ilgili miydi? Atatürk istemiş ama İnönü çok rica etmiş falan. At bir mesafeyi ciğeriyle koşar, dayanıklılığıyla kat eder, yüreğiyle bitirir. Anlatırdı. Hep şunu derdi yani o zaman. Gözleriniz doldu Esra Hanım. Hep şunu derdi. Silahları var, atları var. Bindikleri ve atı çok seviyorlar. İşte ilk Gazi Koşusu mesela Neriman'ın kazandığı. Adı neden Gazi Koşusu? Çünkü atçılıkta yaptığınız her adım ileriye dönük 5 seneden sonra başlayabiliyor. Ne kadar güzel işte Jockey Kulübü şunları yaptı, biz bu projesinde yer aldık diye anlattılar. Ve orada da bir sohbet etme fırsatım oldu bir kadınla, Amerikalı bahis şirketinin yönetiminde olan bir kadınla. Ve o kadar etkili olmuş ki onda bu hikaye. Bir sonraki Türkiye ziyaretinde özellikle kendisi ayarlıyor, Ankara'ya gidiyor, Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Ve Atatürk'ü tanımak istiyor. Sizin bu anlattığınız hikaye buna vesile oluyor Esra Hanım. Çok sevindim. Herkese merhabalar. Ben Nilay Şimşek. YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Esra Hanım'la yaptığımız bu güzel sohbetin 2. bölümündeyiz. Ve aslında bu bir araya gelişimizin asıl hikayesi de şimdi yapacağımız bir sohbet. Ben bu sohbeti Esra Hanım'la yapmayı uzun zamandır istiyordum. Esra Hanım'a bu konuda röportaj yapma talebi çok iletiliyor. Esra Hanım'la bu konuda yıllardır hani Esra Hanım bize konuşun, gelin sizle röportaj yapalım diyen çok insan oluyor. Ama Esra Hanım bunların hiçbirine olumlu dönüş yapmamış. Ama sağ olsun beni kırmadı ve bu ricamı kendisi kabul etti ve bu hikayeyi sizlerle benim YouTube kanalım aracılığıyla paylaşacak. Bu hem Türkiye'ye hem de yurt dışına aslında etki eden bir hikaye. Yurt dışı kısmında size birazdan bahsedeceğim. Ben gittiğim ülkelerde hep size işte Suudi Arabistan'da, Dubai'de at yarışlarının nasıl başladığını anlattım. Bugün de ülkemizde at yarışlarının aslında nasıl başladığını, Atman ailesinin buradaki rolünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün neler yaptığını konuşuyor olacağız size bu videoda. Dediğim gibi bu çok özel bir röportaj ve Esra Hanım'ın daha önce de yapmadığı tarzda bir röportaj. Bu taleplere hep olumsuz dönmüştü. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Hem kanalıma konuk olduğu için, benim şahsi açıdan mutluluğum tabii ki bana. Çünkü ben amatör ruhla profesyonel bir iş yapıyorum YouTube'da. Buna destek olduğu için hem de sizlerle bu hikayeyi paylaşacak olmasından dolayı çok mutluyum. Röportajımızın 2. kısmına başlıyoruz. Tekrar selamlar Esra Hanımcığım. Babanızın gene sözüyle başlayacağım. Bildiğim soruları soracağım. Kusura bakmayın lütfen. Ben de bildiğim kadarıyla cevap vereceğim size. Şimdi Esra Hanım, bir rivayet var. Diyorlar ki Atatürk demiş ki işte modern toplumlar için at yarışları sosyal bir ihtiyaçtır. Evet. Bu doğru mu? Atatürk at yarışlarıyla ilgili miydi? Çok ilgiliymiş, evet. Şimdi ben 3. jenerasyonum, o dönemi görmedim. Size sadece duyduklarımı anlatırım. Eğer bir yanlışım varsa affola diyerek başlayayım lafa. Evet, çok ilgiliymiş Atatürk. Yani zaten İstiklal, babam bu konuyla ilgili bir yazısı vardır. Der ki İstiklal Harbi'nden sonra 3 tane yaverler var ve bir süre boyunca İlk Türkiye'de koşular başladığında çok önemli koşulardı bunlar. Onu yavaş yavaş anlatacağım size. Ama evet, Atatürk böyle düşünmüş ve kendi yaverlerine, ki kim bunlar? İşte benim dedem Fevzi Çakmak'ın yaveri, Atıf Esenbel, hem Atatürk'ün hem İnönü'nün yaveri, Fikret Yüzatlı keza en son İnönü'nün yaveri ama Atatürk istemiş ama İnönü çok rica etmiş falan. Şöyle derdi babam, yani İstiklal Harbi'nden sonra çok bir şey olmayan süvari birliğin başındaki komutanlar bunlar. Silahları var, atları var. Bindikleri ve atı çok seviyorlar. Hayatlarının hep bir parçası. Atatürk demiş bunu. Bunu babam anlatırdı. Yani bir ihtiyaçtır demiş. Ve Celal Bayar, İsmet İnönü, Fikret Yüzatlı, dedem, bakayım başka, Fehmi Simsaroğlu,
Ya bunlar benim hatırladığım isimler. Eminim yaşasam da Sait Akson. Bir grup insandan evet bunu rica etmiş. Bu 1920'lerin ortaları 24-25'tir. At yarışı başlasın istemiş. Yani bu sosyal toplumlar için bir ihtiyaçtır demiş. Gerçi bu cümleyi babam o kadar çok söyledi ki sonunda oturdu. Hatta Veli Efendi'de bir tabelada da Atatürk'ün resmiyle birlikte yazar pistin. Sanıyorum 1400'ün oralarda. Çok da doğru bir cümle bu. Böyle başlamış. Yani o dönemler biliyorsunuz soyadı kanunu. Zaten Atman soyadı atla ilgili olduğu için dedemin aldığı bir soyadı. Ve yurt dışından at getirmişler. Yani İsmet İnönü, Celal Bayar ve demişler ki çok güzel bir cümleleri var. Biz bunu 6132 sayılı eski tüzüğümüzde de kullanırız. Yani neden bir at yarışı oluşturulmuş? At soyunu geliştirmek için ve korumak için aslında. Başka türlü hiçbir zaman görmedik biz. Yani o soya olan sevgimizle başladık bu işe. Onlar da öyle başlamış. Çok zor şartlarda başlamışlar. 1926'da ilk yarış encümenini kurmuşlar. Kuruluşunda varlar. Ondan sonra ilk büyük dernek bu Jockey Kulüp'ten önce Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği'nin dedem gene var Ahmet Atman o dernekte. O derneğin de kurucularından biri Celal Bayar var, İsmet İnönü var. Fakat böyle böyle yarışçılığı bir düzene oturtmaya çalışmışlar. O süre içinde İzmir'de mahalli yarışlar zaten devam etmiş. Bir sisteme olsun, bir kurumsal bir yaklaşımı olsun istemişler. Dernek 47-48'lerde galiba ismi onaylanmış. 53'e kadar Jockey Kulübü görmüyoruz. İşte bu dönemde bu dernek öncülük ediyor. Koşular ne yapmışlar? İşte ilk gazi koşusu mesela Neriman'ın kazandığı. Adı neden gazi koşusu? Çünkü Atatürk'ün teşviğiyle başlatılmış bir sistem. Ankara'daki hipodrom yapılmış. Ankara'daki hipodrom önemli bir İtalyan mimar tarafından yapılmış. Violi. Çok da güzel bir hipodromdur. Uzun süre Atatürk her koşuya gelmiş. Hafta sonları bir süre 23 Nisan 19 Mayıs kutlama törenleri de o hipodromda devam etti. Şimdi biz o hipodromu kullanmıyoruz. Yeni bir hipodromumuz var. Hala devam ediyor mu bilmiyorum törenler. Ama başlangıcı böyle çok zor, çok meşakkatli bir süreç. Şeyler yok. Bir hipodrom yapılmış ama İstanbul hipodromu yok. Babamın temel atarken resimleri var. Yani Sadık Eli Yeşiller, o dönem Evliyazadeler, o dönemde herkes büyük çaba sarf etmiş. Bu yarışçılığı ve atları inkişaf ettirebilmek için ve yaşatabilmek için. Biz aslında şimdilerde birazcık da bunun kaymağını yiyoruz diye söyleyebilirim. Çünkü oturmuş bir düzen var. Yani Jockey Kulüp artık yarışçılığı öğrendi, atları öğrendi, Jockey Kulüp piste nasıl yardım etmesini öğrendi, veterinerlerle ilgili iletişimimiz düzeldi. O zamanlarda o da yok. Yani İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi var ve çok az veteriner yetişiyor. Herkes düşe kalka öğrenmiş bu işi. Onun için dedemin de yani Atatürk'ün öncülüğünde dedemin de yarışçılığın başlangıcında ciddi bir payı var. Sonra babam Robert College 44 mezunu. Mezun olduktan sonra Amerika'ya gidiyor. Yüksek mühendislik okuyor Cornell Üniversitesi'nde. O üniversitede hala bazı bölümler için önemli bir üniversitedir. O ara dedem vefat ediyor ve geri dönmek zorunda kalıyor. Dedem atçılığın yanı sıra inşaatçılık, bir Atman inşaat firması var ve birkaç da taatları var vefat edince bitirilmek zorunda olan. Bunlardan biri İstanbul Üniversitesi Dişçilik Fakültesidir. Tabelasında da Atman İnşaat diye yazar ya da Özdemir Atman yazar, şimdi hatırlamıyorum. Bir kere babam götürmüştü. Babam o taahhütleri bitiriyor.
Ondan sonra ama atçılık her zaman hayatında var. Yeni bir oluşumun gerekliliğine inanmışlar. Dedem Sait Akson, Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu o zamanın Manisa milletvekili. Gitmişler Ankara ile görüşmeleri sürdürmüşler. Babam da dönmüş atçılığa merak sarmış. Çok genç bir adam yani 20'lerinde diyeyim. Genç bir adam ama çok şevkli de Jockey Kulübü'nün tüzüğünün yazılmasında ciddi katkısı olmuş. Hatta böyle bir hadise anlatır. Susturun şu çocuğu falan demiş. Karşılıklı görüşmeler. Çünkü o kadar talepkarmış ki ama birçoğunu da yaptırmayı başarmış. Fakat ondan sonra yani o kadar önemli ve değerli insanların arasında kurucu olarak adının geçmesini istememiş. Ve kurucu olarak gözükmez babam. 3 kere Jockey Kulüp başkanlığı yapmıştır. Ama bu başkanlıkları sırasında da ciddi katkıları olmuştur. İlk starting box'ı getiren babamdır. Nasıl getirdi diye düşünelim. İşte yurt dışına ilişkileri hep çok iyiydi. İnşaat yüksek inşaat mühendisliği okurken staj olarak Florida'da trafik ışıklarını ne denir onu entegre etmiş, sinyalizasyonuyla uğraşmış. Onun için en azından starting box'larda da mesela çok güzel bir hikayesi vardır. Esin Alam da o dönem ilk kadın centilmen binicidir. Atlara biniyor. Babam anlatıyor. Nasıl start veriliyor? Bir tane beyaz bir kurdele çekiliyor ve siz atın göğsüyle ama kurdele sert bir kurdele onu parçalıyorsunuz. Babam dikkat etmiş. Esin Hanım her seferinde 3 adım geç çıkıyor. 3 adım geç çıkıyor. Çünkü kurdelenin yüzüne gelmesinden korkuyormuş ve hani kağıt kesiği vardır ya. Evet. Onun gibi düşünürmüş. Belki de Esin alan bir dörttü. Yani bir sistem diye. İşte o entegre ettiği sistemleri kafasında toparlayıp starting box'a geçişte babam sağlamıştır. Ondan sonra altılı ganyan oyunlarını, bir takım oyunları yarışçılığa ve atçılığa çok katkısı oldu. Yetiştiriciliğe de tabii babamın. Yani dedem başladık, babam devam etti. Böyle bir katkıları var atçılık için. Bilmiyorum ki daha başka ne kadar diyeyim. Güzel. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında ya bu bahsettiğiniz dönemler at yarışlarının başlama dönemi 27'lerde mesela yasa taslağından bahsediyoruz. Cumhuriyet'in yeni kurulduğu yıllar. Aynen öyle. Yani böyle bir dönemde yani ve Kurtuluş Savaşı atlatılmış, bir Dünya Savaşı atlatılmış. Atatürk at yarışları ülkede istiyor. Bu nasıl bir vizyondur? İnanılmaz bir vizyon zaten. Yani yurt dışında hala Mustafa Kemal Atatürk'ü yüzyılın hem askeri olarak hem de bir lider olarak görmelerinin sebebi de bu bence. O herkeste olmayan bir şey. Düşünün, meclisi yeni kurmuşsunuz. Bir partili ya da tek partili dönem o dönem yeni geçmişsiniz. Partili döneme yeni geçmişsiniz. Cumhuriyet oturtmaya çalışıyorsunuz. Bir tek her alanda yapmış bunu, bir tek açlıkta da yapmamış. Yani her alanda Atatürk'ün öncülüğünü görüyorsunuz. Yani kıyafet devrimi diyelim, harf devrimi diyelim. Her şeyi çok zamanda eğitimdeki öncülüğü görüyorsunuz. Bilmiyorum yani büyük bir lider olarak algılamamız lazım ama işte demek ki o dönemde de çok inanmışlar ona. Yani İsmet İnönü olsun, Fevzi Çakmak olsun, herkes çok inanmış. Beraber omuz omuza savaşmışlar. Onun için de geri gelen her bir yenilik zaten beraber ve omuz omuza gelişmiş. Çok zormuş ama galiba belki de doğruymuş. Yani 10 farklı yerden gelişmeye çalışmak belki de tek tek empoze etmeye çalışmaktan daha doğru olmuş. Atçılıkta düşünün, doğru söylüyorsunuz. Yani o dönemde kimin aklına gelir ki
atçılık yapmaya başlayalım. Yani biz öyle bir dönemde başlıyoruz ki İngiltere bizden 200 sene daha önce başlamış. Yani onların hep onu anlatırlar. İngiliz atının soyu aslında içinde Arap atı olan bir soydan geliyor. İngiliz atı dememizin sebebi de İngilizlerin ortaya çıkardığı bir ırk, thoroughbred dediğimiz ırk. Yani Darli Arabian denilen bir Arap atı var soyun içinde. Neden düşünmüşler? İşte Arap atının dayanıklılığıyla oluşturdukları ırkın hızını bir araya getirmeye çalışmışlar. Biz 200 sene sonra başlamışız onların geldikleri noktadan. Onun için çok da kolay değil atçılıkta bir yerlere gelmek ama şu an grup koşularımızın en azından ilk 4 tanesi uluslararası platformda grup koşusu olarak algılanabiliyor. Bu da çok güzel bir şey. Enternasyonel koşularımız her sene yapılıyor. Bunu anlatayım mesela. İnsanlar enternasyonel koşularda yurt dışından bir at geliyor ve biz yeniliyoruz ve onlar gidiyorlar diye görüyorlar ama aslında konu o değil. Bir at soyunu inkişaf ettirmek, geliştirmek istiyorsanız kendi kendinize yarışmayacaksınız. Yani sizden daha iyi bir ırkla yarıştırıp hangi seviyeye yükseltebildiğinizi olacak, o da olacak ileride. Yani doğru ırkları, doğru pedigrileri birbirleriyle eşleştirmeye başladığımız zaman belki oraya da varacağız. Çünkü yine herkesin düşündüğü gibi bu iş çok kolay değil. Diyelim ki iyi bir ırktan bir yavru buldunuz. Yavruya karar verdiğiniz günden 5 sene sonra onu sahada görebiliyorsunuz. Yani atçılıkta yaptığınız her adım ileriye dönük 5 seneden sonra başlayabiliyor. Ve yani bu gerçekten uzun süreli bir yatırımdan Çok uzun süreli bir yatırım. Süresiz bir söylediğiniz doğru aslında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemlerde bunu başlatmış olması, yani o aceleyle aslında biraz onu da yapalım bunu da yapalım, hiçbir zaman kaybı yok ki bu kadar geç verim alınan bir alanken onu öyle devrimci bir şekilde bunu yapıyor olması çok büyük bir hız kazandırıyor ki zaten 200 sene geriden geliyoruz dediğiniz gibi. Biz o hızı kazandığımızı düşünüyorum atçılıkta. Yani gerçekten öyle. Dünya atçılığında bir yer, en azından bizi tanıyorlar. Nerede olduğumuzu biliyorlar. Bu da bir şey. İşte dediğiniz gibi internasyonel koşullarda yurt dışından gelip bizi tanıdıkça mesela yemlerimizi gördüler. Biz böyle bir yem sempozyumları verdik. Ben moderatörler oldum falan, böyle herkes bir ucundan tutuyor aslında. Herkesin atçılıkla ilgili bireysel olarak yaptığı bir çaba aslında toplumsal bir atçılık çabasına dönüşüyor. O çok bariz. Onu bilmeden yapıyoruz ama iyi ki yapıyoruz. Yani herkes o taşını eline taşın altına koyuyor. Mesela yemle ilgili bir sempozyum verdik biz. Amerika'dan gelen bir yem firmasına seneler önce. Aldık götürdük yani bu bir bacasız sanayi olduğu için yani yem üreten firmalarla da ortaklaşa çalışmak zorundayız. Atları beslemek için değişik yemler çok beğendiler bizim yemimizi. Yani yulafımızı bugün belki değil ama gitgide çiftçilikte geriliyoruz maalesef. Yani vardığımız noktaya, aynı noktaya gelmek belki 10 sene alacak. Ama o zamanki yulafımız içi dolgu, iyi besleyen, çok önemli bunların hepsi. Gelen internasyonel koşuya gelen jokeyler pistimize bayıldılar. Yani gerçekten sizin pistiniz gibi, Çin pist gibi bir pist yok dediler. Avrupa'da da yok dediler. Dubai fark attı bu konuda. Onun da atçılıkla yaptığı her şeye hayranlık uyandırıcı bir şey. Böyle ya, çok da tüm dünyada sizi bilirler. Yani ülkenizi tanıtırsanız kendinizi tanıtmış gibi olursunuz. Kendinizi tanıtırsanız da ülkenizi tanıtmış. Bir şey fark etmiyor ama atçılık tüm dünyada sevgiyle yapılan ve hürmet gören bir iş. Yani atçıyım dediğiniz zaman, yani ben bir at yetiştiricisiyim dediğiniz zaman gerçekten ne kadar zorluklarla yapılan bir iş olduğunu herkes bilir ve bütün kapılar size açılır. Yani giremediğiniz yerlere girebilirsiniz öyle. Onun için çok
bence çok doğru bir tespitmiş Atatürk'ün de, yani düşünsenize 26'larda dediği. Onun için de bunu süregelen ailenin bir parçası olmaktan da çok mutluyum ben. Çok gururluyum gerçekten. Kesinlikle öyle ve sizin bu anlattığınız hikayenin etkisi o kadar büyük ki Esra Hanım. Şimdi Türkiye'nin yurt dışından nasıl görüldüğünden bahsettik. Ben işte yakın zamanda Suudi Arabistan'a gittim, Dubai'ye gittim. Orada da insanlarla hani önce atçılık tarafını söyleyeyim. Herkes tabii ki Türk atçılığına çok büyük saygı duyuyor. Ben evet YouTube kanalına katıldım ama profesyonel olarak da kulübümüzün bir çalışanı olduğumu ilettim ve hepsi ne kadar güzel işte Jockey Kulübü şunları yaptı, biz bu projesinde yer aldık diye anlattılar. Ve orada da bir sohbet etme fırsatım oldu bir kadınla, Amerikalı bahis şirketinin yönetiminde olan bir kadınla ve 2012 yılında kulübümüz tarafından ev sahipliği yapılan Asya Yarışçılık Konferansı'ndaki sizinle tanışmasından bahsetti. Burada komik de bir, yani ironik de bir hikaye. Benim de Jockey Kulübü'yle ilk resmi çalışmamdır Asya Yarışçılık. Öğrenciyken işte orada hem tercümanlık hem organizatörlük yapıyordum. Sonrasında bu ailenin bir parçası oldum. Orada sizinle tanıştığı hikayede siz Atatürk'ün ülkemizdeki at yarışçılığının kurulumunda neler yaptığını anlatmışsınız. Ve o kadar etkili olmuş ki onda bu hikaye. Bir sonraki Türkiye ziyaretinde özellikle kendisi ayarlıyor. Ankara'ya gidiyor. Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Ve Atatürk'ü tanımak istiyor. Sizin bu anlattığınız hikaye buna vesile oluyor Esra Hanım. Çok sevindim. Müthiş Çok bir sevindim. ya bu feedback'i ve aradan 14 yıl 12 yıl geçmiş pardon, bana bunu anlattı. Esra Hanım'ın bu anlattığı hikayeyi biliyorum diye. Çünkü çok gerçekten farklı bir hikaye. Şey olarak farklı bir hikaye. Yani o dönemi anlatan insanlardan da dinlerseniz eğer bizim orijin Osman dediğimiz Osman Atakol, Allah rahmet eylesin, çok anlatırdı. Hep şunu derdi, yani o zaman Gözleriniz doldu Esra Hanım. hep şunu derdi. Üç yaverler derdi. Yani Atatürk'ün, İnönü'nün, Fevzi Çakmak'ın üç yaverler başlatmıştır, yürütmüştür derdi. Onun için üç yaverler adına koşulan koşular çok önemlidir derdi. Eskiden üç yaverler koşusu Gazi günü koşulurdu ya da bir gün önce. Sonra ayırdılar. Ben ona çok üzülüyorum mesela. O da üzülürdü. Üç yaverler farklı koşulardı. Belki hissetmiyor insanlar ama yani bu böyle biz de atçılık için bir savaş vermişiz aile olarak. Tüm o aileler, tabii sadece kendi adıma da konuşmuyorum. Onun için de belki bırakmak çok zor. Yani bu öyle bir sorumluluk var ki ben bırakmıyorum. Yani ben bıraktığım zaman benim soyadım da bırakıyor. Atman soyadı da bırakıyor olmasın. Allah'tan ablalarım var. Yani bir ufak bir şansım var ama zaten bırakamıyorum. Yani ablalarım ve ben şu an ayrı ekürilerle devam ediyoruz ama atçılığa ikimiz de devam, yani üçümüz de devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Ne kadar gidebileceğiz? Esra Hanım, yani bu hikaye yıllardır sizin ailenizde var olan bir hikaye ve anlatırken bile gözlerinizi dolduruyor. Bunu sizin bırakma imkanınız yok. Bilmiyorum, Sizin belki kaderiniz. Atman ailesinin Babamın belli ki. çok önemli bir etkisi var benim hayatımda. Hep onu dedim, yani çocuklarımla ben babam gibi bir babam olduğu için hep çok mutlu oldum. Değişik bir babaydı. Düşünme tarzını öğretti. O aynı zamanda da yaşam biçimini öğretti. İşte dediğiniz gibi çok enteresan cümleleri vardı. Çok bir şey öğütlemedi ama yaşarken beraber gördük. Cevabını bildiğin soruları sorma dedi. Bir cümlesi daha verdi. Ben hep onu düşünürüm. Yani insanlar ya istediklerinin ya prensiplerin peşinde olmalı. İkisi bir arada yürümezlerdi. Gerçekten öyle. Yani arzularınız mı, prensipleriniz mi? Bir denge kurmak lazım. Ya da nerede olduğunu bilmek lazım. Kabul etmek lazım. Onların etkisini hissederek gidiyorum hayatımda. Ben çocuklarıma da geçirmeye çalışıyorum. Bilmiyorum. Yapabiliyorum. Yapamıyorum. Bir Hani fikrim yok kızınızın ama. at sahibi olduğunu biliyoruz. Onlar da Evet. bir şekilde dahil olacaktır. Çünkü bu miras bir hikaye Evet. sizin. Yani artık bu sizin seçtiğinizde size verilen bir görev gibi ailece. Çok doğru. Ben de öyle hissediyorum. Belki olurlar. Yani şu an uzaklar. Eğitimlerini sürdürüyorlar. Belki olurlar ama olurlarsa da
en azından içinde büyüdüler. Biraz da bir değeri bilerek başlarlar diye ümit ediyorum. Yani bu atçılığın bir değeri var çünkü. Bir vizyonu var, bir yaşam biçimi var. Başka da yani bizi heyecanlandıran, mutluluk veren, umut veren yaşamın bir parçası bizim için. Böyle. Kesinlikle öyle. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki at yarışlarına etkisinden bahsettik. Ve Haziran ayının son pazar günü de Gazi koşusunu ülkemizde koşulacak. 98 yıldır koşulan, aralıksız Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına koşulan bir koşu. Çok kıymetli. Hele de Türkiye'deki atçılığın mimarlarına, kurumsal yapısını oluşturan bir adam olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün. Siz de at manikürcüsü olarak da 6 defada kazandınız. Sizin artık bir aile geleneğiniz. Evet. Gazi koşusu ile ilgili bu koşunun başlaması 1927 yılında ilk koşulmaya başlıyor. Bahsettiniz zaten hikayesinden de nasıl olduğundan. Bir atçı olarak, bir atman ailesi olarak ondan da duygularınızı alalım sizin. Bizim için çok önemli bir koşu. Yani Gazi adına koşulan bir koşu. Derbi, yani tüm dünyada bilinen bir derbi ama bizde bir artısı da var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına koşuluyor. Çünkü gerçekten de onun adına başlatılmış bir koşu. Ona ithafen de başlatılmış bir koşu. Zaten o koşudan da biliyoruz. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bunu ne kadar istediğini ve arzuladığını bence ben öyle düşünüyorum. Tabii o yılları bilmiyorum ama hissim o yönde. Zor, çok kolay bir koşu değil. 22 tane atın sadece 3 yaşında hayatlarında bir kere katılabilecekleri bir at. Yani 22 gibi diye de bir sınırlama var tabii Gazi koşusuna. Yani Gazi koşusuna katılıyor olmak bile büyük bir şeref aslında. Atçılık adına düşünürsek ya da at sahibi adına düşünürsek. Her Gazi koşusunu biz dört gözle bekliyoruz. Bir kere ben o günü de dört gözle bekliyorum. Yani o gün çok önemli. Zübeyde Hanım koşusu var. Atatürk'ün annesi ve babası adına koşulan koşular var. Ondan 2 gün önce ben 3-4 senedir kardeşim adına koşulan koşuyu da oraya koyuyoruz. Yani o hafta sonu bizim aile için çok farklı geçiyor. Bir atçılık camiasında Atatürk'ü anma günü diyebilir miyiz aslında Gazi'ye? Aynen öyle, Atatürk'ü anma günü. Yani şunu da yaşıyoruz. O gün geriye dönüyoruz. Yani atçılığı da anıyoruz. Atatürk'ü de anıyoruz. Hatırlıyoruz. Yani bazı günleri ben onu şey için söylemiştim. Hani kadına şiddete hayır diye düşünüyoruz. Ama bunu 365 günde bir kere düşünmüyoruz. Ona hep inanmıyorum. Yani biz bunu 365 gün düşünürsek zaten bir sonuç alabiliriz diyorum hep. Ama biz biliyoruz ama yani anmak için önemli bir gün yine de. Düşünmek için değil ama dediğiniz gibi hani özellikle o gün el ele anmak farklı oluyor. Çok da dört gözle beklediğimiz, keşke at koşabilsek dediğimiz bir gün oluyor. İnşallah olur bu senede, yani benim olmasa bile ailenin adına bir at koşar diye umuyorum. Süreç belirleyecek. Son anda kararlar belirleyecek. Acaba vicdanımızı mı dinlesek, kalbimizi mi dinlesek yoksa beynimizi mi dinlesek o belirleyecek. Göreceğiz. Seyirciler açısından da oldukça heyecanlı olacak bir yarış. Zaten günün atmosferi çok güzel. Çok da farklı oluyor. Her yerde Atatürk resimleri, o coşku, o heyecan inanılmaz, atçı açısından da eminim çok keyiflidir. Ben seyirci tarafından ve çalışan tarafından değerlendirebiliyorum. Esra Hanım, ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Yani artık teşekkürlerimle boğdum Esra Hanım'ı bugün. Çünkü hani röportaj vermesi bir kenara, hani bu konuda konuşmayan bir insan. Röportaj taleplerini daha önce reddetmişti ama beni kırmadı. Çok teşekkür ederim. Kabul etti. Evini açtı. Bugün beni Esra Hanım evinde ağırlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Havada çok güzel bir gün oldu. Biraz da şansımıza. Sizin de eklemek istediğiniz, bu son olarak takipçilerime söylemek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Şöyle, umarım severek izlerler. Tabii insan emin olamıyor. Biz hayatımızı anlatıyoruz ama bizim hayatımız ne kadar enteresan gelebilir onlara. Ama bir taraftan da bekliyorum.
Eğer buralardalarsa Gazi günü gerçekten eğlenceli bir Veli Efendi yaşıyoruz. Belki de hani bir ucundan bu havayı solurlarsa belki bizi daha iyi anlarlar diyorum. İnşallah bolca. Çok selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum herkese. Çok teşekkürler Esra Hanım. Ben teşekkür Bugün ederim. çok babanızın sözlerinden bahsettik ama benim de sizden duyduğum bir sözle sohbetimizi sonlandıralım. Ben bu sözü sizden duydum. At bir mesafeyi ciğeriyle koşar, dayanıklılığıyla kat eder, yüreğiyle bitirir. Yüreğini, kalbini atçılığa açan herkese bu camiada bol şans diliyoruz ve bu kanalımızı izlesinler. Biz de o duygularımızı onlara paylaşmış olduk. Kanalımızı izleyin, videoyu beğenin ve lütfen yorumlarınızı bizle paylaşın. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.